O ülkesinin devlet başkanı olarak 70 yılda bir ilke imza attı. Tarifeli uçağa binmesi ve referandum sözünü tutmasıyla övgü toplayan başkan, uyuşturucu baronlarıyla girdiği mücadelede başarılı olamadı. Ama yine de ülkesinde imza attığı ilklerle adından ve ülkesinden söz ettirmeyi başardı. Karşınızda Meksika Devlet Başkanı Obrador'un profili. Tam adıyla Andrés Manuel López Obrador, 13 Kasım 1953'te Meksika'nın Macuspana şehrinde dünyaya geldi. Babası esnaftı, orta halli bir ailede büyüdü. Genç yaşlarından itibaren sol görüşü benimsemişti. Siyasi hayatına ilk adımını Kurumsal Devrimci Parti'ye girerek attı. 1976'da girdiği Demokratik Devrim Partisi'nde Carlos Pellicer'i destekledi. Bir yıl sonra Yerli Halk Enstitüsü Başkanı olarak görev yaptı. 1984'te de Ulusal Tüketici Enstitüsü'nde çalışmaya başladı. 1986'da Kurumsal Devrimci Partisi'ndeki görevinden istifa etti. İstifasının nedeni partiye dair yaşadığı hayal kırıklıklarıydı. İstifasından sonra yine sol çizgideki Demokratik Akım Hareketi'ne dahil oldu. 1994'te vali olmak için seçimlere katıldı ama seçimlerde başarısız oldu. Valiliği Roberto Madrazo kazanarak vali oldu. Madrazo, siyasi propagandalar için yaptığı harcamalar nedeniyle gündeme geliyordu. Aşırı harcamaları yüzünden sorguya çekilmesi, seçimlerin olaylı geçmesine neden oldu. 1996'da ise Pemex petrol kuyularıyla gündemde yer alıyordu. Bu petrol kuyularının yerel halkı kötü yönde etkilediğini söylüyordu. Bu konuda yaptığı açıklamalarla televizyon kanallarında sık sık onu görmek mümkündü. Bu açıklamalar onun halkın savunucusu olarak anılmasına ve daha popüler hale gelmesine neden oldu. Ona karşı duyulan sempati ise katlanarak artıyordu. İlerleyen dönemlerde bu hareket Demokratik Devrim Partisi'ni oluşturdu. 2 Ağustos 1996'dan 10 Nisan 1999'a kadar Demokratik Devrim Partisi'ne başkanlık yaptı. Parti içinde yıllarca büyük başarılara imza attı. 2000 yılına gelindiğinde yerel seçimlere Demokratik Devrim Partisi'nden aday oldu. Seçim sonuçları istendiği gibiydi. Sandıktan zaferle çıkarak başkent Meksiko City'nin belediye başkanı seçildi. 2006 ve 2012'de Meksika Devlet Başkanı olmak için seçimlere 2 defa katılmış olsa da bu seçimler Obrador için hüsranla sonuçlandı. 2014'te Ulusal Yenilenme Hareketi Partisi'ni kurdu. 2018'de Obrador, ülkesinin devlet başkanı olmak için genel seçimlere Ulusal Yenilenme Partisi'nden bir kez daha aday oldu. Yapılan seçimler ülke tarihinin en kanlı seçimlerinden biriydi. Seçim kampanyaları boyunca 130'un üzerinde aday ve parti çalışanı öldürüldü. Güçlü rakipleri vardı. Ona göre diğer adaylar aynı mafya iktidarının bir parçasıydı. En büyük seçim vaadi yolsuzlukla mücadele, emekli maaşını ve çalışma ücretlerini artırmaktı. Rakip partiler ise Obrador'u bu vaatlerini tutamamak ve popülist olmakla suçluyordu. Seçimi kazanırsa Meksika'da 70 yıl sonra seçilen ilk solcu devlet başkanı olacaktı. Öyle de oldu. Seçimlerden %53'lük bir oy oranı elde ederek zaferle çıktı. Bu oran en güçlü rakiplerinin bile ilerisindeydi. O artık Meksika'nın 65. devlet başkanıydı. Meksika'nın yeni devlet başkanı Obrador'u tebrik eden ilk lider dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump olmuştu. İlerleyen dönemde iki ülkenin arası Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı göçmen karşıtı politikalar ve ticaret politikaları yüzünden bir hayli gerginleşti. Trump, Meksikalı göçmenlerin suçlu ve tecavüzcü olduğunu söylüyordu. Ardından Meksika sınırına 3200 kilometrelik duvar örülmesi kararı tansiyonu iyice yükseltmişti. Obrador'un seçim vaatlerinden biri referandum. Çünkü anayasaya göre devlet başkanları sadece bir dönem görev alabiliyordu. Ülkesinin başına gelirse 2 yıl içerisinde devlet başkanlığının halk tarafından yeniden değerlendirilmesi için referandum düzenleyeceği yönünde söz vermişti. Meksika Devlet Başkanı Obrador halkına verdiği bu sözü tuttu. Referandumun yapılması için anayasada yapılması gereken değişimler 2019'da tamamlandı. Referandumun ise 2021'de yapılması planlanıyordu ama planlandığı gibi olmadı. Yasal süreç uzayınca planlar ertelendi ve 2022'de ülkede referanduma gidildi. Bu referandum Meksika tarihinde bir ilk. Yapılan referandumda Meksika halkının %90'ından fazlası Obrador'un devlet başkanlığına 2024'teki seçimlere kadar devam etmesi yönünde karar verdi. Ama bu referandumda böyle bir nüans var. Sandığa katılım oranı %20'nin de altındaydı.
Halkın yeterli ilgiyi göstermediği referandum yasal bağlayıcılık anlamında şüpheliydi. Çünkü bağlayıcılık için katılımın %40'ı aşması gerekiyordu. Muhalif kanattan gelen eleştiriler de vardı. Referandumun gereksiz ve masraflı olduğuna dikkat çekiliyordu. Peki başkanlık seçimlerinde yüksek oy alan Obrador'u destekleyenlerin oranı neden bir anda düşüşe geçti? Meksika Devlet Başkanı Obrador, Amerika Birleşik Devletleri'nde milyon dolarlık bir malikane kiralamıştı. Ardından kiralanan bu malikanenin Meksika hükümetiyle ticari ilişkileri olan bir petrol firmasındaki üst düzey bir yetkiliye ait olduğu ortaya çıktı. Kardeşinin yüklü miktarda para alırken çekilen görüntüleri de tepki toplamıştı. Tüm bunlar duyulur duyulmaz halkta büyük bir tepkiye neden oldu. Bu tepki de Obrador'a olan desteğin büyük ölçüde azalmasına yol açtı. Yani yolsuzlukla mücadele vaadiyle Meksika'nın başına geçen Obrador bu konuda kaldı. Vaatlerinden bir diğeri de uyuşturucu çeteleriyle mücadele etmek. Ama bu konuda da başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Ülkede 1964'ten günümüze kadar uyuşturucu çeteleriyle ilgili şiddet olaylarında yaklaşık 100.000 kişi kayboldu. Obrador, Meksika'da suçlular ve eski hükümetler arasında gizli anlaşmaların olduğunu iddia ediyordu. Hatta bir açıklamasında El Chapo olarak bilinen uyuşturucu baronu Guzman'ın bir zamanlar devlet başkanı kadar etkili olduğunu söylemişti. Ülkenin uyuşturucu konusundaki karnesi ise hala iyi değil. Eleştiri aldığı bir diğer konu da koronavirüsle mücadeleydi. Pandemiye karşı mücadelede yetersiz kalmıştı. Sağlık sektörüne gerekli bütçeyi ayırmıyordu. Bilim adamlarının tavsiyelerini de uygulamıyordu. Üstelik bunu 5 milyonun üzerinde vaka tespit edilen Meksika'da yapıyor olması hanesine büyük bir eksi olarak yazıldı. Eleştirilerin odağı olmasına neden olan şeylerden biri de Meksika'da şüpheli şekilde öldürülen gazeteciler. Ülkede 2000 yılından bu yana öldürülen gazeteci sayısı 151'e ulaştı. Obrador'un devlet başkanı olduğu 2018'den günümüze kadar öldürülen gazeteci sayısı ise 47. Tablo insan hakları aktivistleri için de farklı değil. Obrador hükümetinde 68 insan hakları aktivistinin sonu ölüm oldu. Obrador seçim kampanyası sürerken savurganlığa son verme vaadinde bulunmuştu. Söz verdiği şeylerden biri de dünyanın en pahalı ve lüks başkanlık uçağıyla ilgiliydi. Bir önceki hükümette görev alan eski devlet başkanı Felipe Calderon'un 397 milyon dolar ödeyerek satın aldığı bu uçak uzun zamandır Obrador'un hedefindeydi. Ardından uçağı satmaya karar verdi ama 2 yıl boyunca uçağı bir türlü satamadı. Uçağı satma fikri beklediği sonucu vermeyince çekiliş düzenlemeye karar verdi. Bu defa da uçağı kazanan vatandaşın benzin, hangar kirası gibi sorunlar ortaya çıktı. Uçağımı nereye park edeceğim sorusu kampanyaya yönelik eleştirilerin sloganı haline geldi. Eleştiriler artınca artık kör düğüme dönen uçak meselesini çözüme kavuşturmak şart oldu. Bu nedenle bir milli piyango düzenledi. Ama bu da olmadı. Çekilişe katılan 100 kişi uçak yerine 2 milyar pesoluk ödülü paylaştı. Seyahatlerinde ise tarifeli uçak kullanıyordu. Bir defasında yağışlar nedeniyle 3 saat geç kalkan uçakta bekleyen yüzlerce yolcudan biri de oydu. Uçakta gazetecilerle konuşan başkan, bu kadar yoksulluğun olduğu bir ülkede lüks uçağa binmekten utanırım demişti. Kendi maaşını ve hükümet yetkililerinin maaşlarını düşürmesi de savurganlığı önlemek amacıyla attığı adımlardan biriydi. Obrador, ülkesinin başına geçtiği günden bu yana seçim kampanyasında dile getirdiği vaatlerini hayata geçirmekte kısmen başarılı olsa da sözünü tutamadığı vaatleri de oldu. Referandum sözünü tutmasıyla da övgü topladı. Bu referandumla 2024'teki devamlılığını garanti altına almış gibi görünse de pek çok değişenin olduğu siyaset sahnesinde Obrador'un gelecekteki hükümeti için kesin demek imkansız. O ülkesinin devlet başkanı olarak 70 yılda bir ilke imza attı. Tarifeli uçağa binmesi ve referandum sözünü tutmasıyla övgü toplayan başkan, uyuşturucu baronlarıyla girdiği mücadelede başarılı olamadı.